Herkese merhaba. Sıva tamiri yapacağız. Burası bir sanayi bölgesinde iş yerinin kolonu. Gördüğünüz gibi kolonda sıva patlamış. Şimdi burayı tamir yapacağız. Burayı tamir yapmak için bu çatlayan, patlayan yerleri iyice temizlememiz gerekiyor. Bunun üzerine direkt yapsak fazla bir verim alamayız. İleriki zamanlarda bura tekrar çatlar. Yine aynı duruma gelir. Şimdi burada bak, bu bölüm sağlam gibi görünür ama sağlam değil. Altı boş çünkü. Biz bunun üzerine tamir yapmış olsaydık ilerleyen zamanlarda burası tekrar patlayacaktı. O yüzden bu parçaları tamamen çıkarmamız gerekiyor. Burası bayağı bir derinden patlamış. Demirler bile görünmeye başladı. Şu kenarda da kabarmalar var. Onları da iyice temizlememiz gerekiyor. Böylece kazma ve temizleme işi bitti. Şimdi tozunu alıyoruz. Çünkü toz üzerine tamir olmaz. Bu kabaran parçaları aldıktan sonra demirler çıktı. Bu demirlere pas önleyici boya yapmamız gerekir. Tekrar paslanmasın diye. Demirler paslanırsa sıvayı tekrar atar. Bu pas önleyici boyayı yaptıktan sonra bunun üzerine sıva yapmadan önce bunun kuruması gerekir. Şimdi sıva harcımızı hazırlayalım. Bir koya 1,5-2 litre kadar su koyuyoruz ve üzerine tamir harcımızı. Bu fayans yapıştırıcısı olabilir, dış cephe sıvası olabilir. Bunlardan herhangi biriyle sıvamızı hazırlıyoruz. Hazırladığımız sıvayı şimdi uyguluyoruz. Burada 3-4 bir işlem yapmamız gerekebilir. Tek işlemde burası düzelmez. Tek işlemde düzeltmeye çalışırsak yaptığımız sıva sarkar, sarkmalar olur. Mesela bakın şu anda biraz fazla oldu, sarkmalar oluyor. Bu şekilde sarkmalar olur. Sarkma olmaması için önce bir kat inceden yapacağız. O kuruyacak. Ondan sonra ikinci kat, üçüncü kat devam edeceğiz. Katımızı bu şekilde bırakıyoruz. Bu kuruduktan sonra ikinci kata devam edeceğiz. Şimdi ikinci katına başladık. İkinci katını yapıyoruz şu anda. İstediğimiz düzgünlüğü ikinci katta yapabilirsek üçüncü kata gerek yok. Ama istediğimiz düzgünlük olmazsa bir üçüncü katta gerekebilir. Burada köşemiz düzgün çıkmıyor. Düzgün çıkması için bir mastar koyacağız. Düzgün olması için. Evet, mastarımızı köşeye koyduk düzgün şekilde. Şimdi mastarla birlikte tekrar doldurup düzeltiyoruz. Kuruduktan sonra mastarı sökeceğiz. Burası köşe olduğu için düzeltmek biraz daha zor oluyor. Köşe değil de normal bir yer olsaydı, ortalarda bir yer, biraz daha kolay olurdu. Şimdi ikinci kat sıvamız da kurudu. Mastarımızı söktük. Şimdi her tarafına bir kat daha sıva yapacağız. Tam düzeltme yapacağız. Bu üçüncü kat olmuş oluyor. Ve son kat. Bu tamir harçları biraz geç donar. Erken donmasını istiyorsanız tamir harcının içine biraz alçı katıp karıştırıp uygulayabilirsiniz. O zaman biraz daha çabuk donar. Ama ortam rutubetliyse, nemliyse veya o tamir yapılacak yer rutubet alacak bir yerse içine alçı katılması iyi olmaz. Zaten nemli yerlerin tamirinde alçıyla tamir yaparsak iyi bir sonuç elde edemeyiz. Böylece üçüncü kat sıvamız da bitmiş oldu. Şimdi buraya sünger çekeceğiz iyi bir görüntü olması için. Sünger çekmeden de olur fakat diğer duvarlar sıvalı, pütürlü bir duvar. Yani diğer yerlere uysun diye sünger çekeceğiz. Süngerleme işlemine başlamadan önce bir 10-15 dakika beklememiz gerekir. 10-15 dakika bekledikten sonra
süngerleme işlemine başlayabiliriz. Süngerleme işlemi de bu şekilde. Islak süngerimizle diğer duvarlara uyacak şekilde bir görüntü oluşturuyoruz yaptığımız sıvayı. Süngerleme işi de böylece bitti ve güzel bir görüntü oldu. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra boyama işi kalıyor. Ve bitmiş hali, bu da kurumuş hali.